Arkadaşlar, bazen Photoshop'ta düşündüğünüz bir işlemi fotoğrafın tamamına yapmak yerine sizin belirlediğiniz yani maskelediğiniz alana yapmanız gerekebilir. Fakat maskeleme konusu Photoshop'ta oldukça karmaşık olan ve anlaşılması zor konulardan biri. Burada otomatik renk maskeleme ve diğer seçim butonlarıyla bu işi gerçekten kolaylaştırdık. O zaman bu fotoğraf için şöyle bir hedefimiz olsun. Modelin üzerindeki kıyafet beyaz olmak yerine renk efektinden dolayı sayan tonlarına dönmüş durumda. Bunu size şöyle göstereyim. Yeni boş bir layer oluşturdum. Fırçayla arkadaşlar buraya beyaz bir nokta koyuyorum. Ve modelin kıyafetinden renk alıyorum alt tuşuna basarak ve boyadığımda aradaki farkı görüyorsunuz. Bu bir gelinlik de olabilirdi. Beyaz bir gelinlik yerine renk efektinden dolayı sayana dönmüş bir gelinliği işin açıkçası kimse istemez. Şimdi burada iki tane konu var. Birincisi sayan olan bu tonunu nasıl beyaza çevireceğiz? İkincisi de tonu çevirdik diyelim. Bunu fırçayla boyamadan, elle uğraşmadan buradaki kıyafete ya da gelinliğe ya da herhangi bir şeye nasıl uygulayacağız? Gelin otomatik renk maskelemenin gücünü hep beraber test edelim. Arkadaşlar, kıyafetteki sayan tonunu beyaza çevirmeden önce işlem yapacağım renk skalasını seçmem gerekli. Bunu seçmek için otomatik renk maskelemeyi kullanacağım. Otomatik renk maskelemesine tıkladığımda bana bir uyarı penceresi açıyor. Bu butonun çalışması için en az 3 tane renk örneği olması lazım diyor. Bunu da seçerken orta tonlar, parlak tonlar ve gölgeli alanlarından bir skala şeklinde seçmenize dikkat edin diyor. Tamam dedim. Hemen otomatik renk maskeleme butonunun solundaki Eyedropper butonuna tıklayarak ilgili alanları seçeyim. Eyedropper aracına tıkladım ve kıyafetin renk skalasını temsil edecek şekilde ilgili alanlara nokta koyuyorum. Örneğin parlak alanlar, orta tonlar, gölgeli alanlar, buradaki renk skalası, şuradaki ve buradakine örnek noktalar koydum. Yani kıyafet diyorum bu renk aralığında. Bana maskeleme yaparken nokta koyduğum yerlere bak, oradaki renkleri analiz et, bana bu renkleri maskeleyecek şekilde yeni bir maske oluştur ya da seçim oluştur diyeceğim. Kıyafette seçim yapmak istediğim renk skalasını örnek noktalar koyarak doğru bir şekilde belirledim. Şimdi tek yapmam gereken şey paneldeki seçim yapma grubunda yer alan otomatik renk maskeleme butonuna basmak. Bu butona basıyorum ve arkada bir analiz gerçekleştiriliyor. Analizin neticesinde karşıma şöyle bir görüntü çıkıyor. Bu görüntü ne anlama geliyor? Arkadaşlar, bu görüntünün anlamı şu. Beyaz renkle gösterilen alanlar yaptığım seçimin içerisinde olan alanları temsil ediyor. Siyah renk ile gösterilen alanlar da bu seçimin dışında kalan alanları temsil ediyor. Gri gibi olan alanlarda hem seçtiğim renge yakın olduğu için biraz seçim içi, biraz da seçim dışı kalan alanlar gibi yorumlayabilirsiniz. Yani tam beyazlar seçim içi, tam siyahlar seçim dışı, arada kalan alanlarda yarı etkilenen alanlar gibi yorumlayabilirsiniz. Bu klasik bir maskeleme ekranı görüntüsü arkadaşlar. Ne seçim yaptığınızı size önceden bir ön izlemesini otomatik olarak panel gösteriyor. Panel bu seçimi gösterdikten sonra size şöyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda da ne olduğuna odaklanalım. Arkadaşlar, butona bastıktan sonra çıkan bu sorgu ekranı aslında basitçe şu ön izlemesini gördüğümüz seçimle bizim ne yapmak istediğimizi soruyor. Seçim yap butonuna basarsam aktif bir seçim olarak o karıncalanma görüntüsü şeklinde seçimi gerçekleştirmiş olur. İkinci seçenek de şu. Bu seçimi diyor, bu açılır menüden seçeceğin hangi layer'a atamak istersin? Buradan X layer'ını seçtim ve o X layer'ına sıfırdan yeni maske olarak atayabilirim. Ya da arkadaşlar, buradan seçtiğim X layer'ının mevcutta yani hali hazırda bir maskesi varsa o maskesine ekleme yapabilirim. Ya da o maskesinden bu seçimi çıkarmasını isteyebilirim. Normalde Photoshop'ta bunu yapmak gerçekten çok zor. Ama siz mevcuttaki bir maskeye otomatik renk maskeleme ile yaptığınız seçimi ekleme ya da çıkarma yapabilir ya da sıfırdan bir layer'a otomatik olarak atayabilirsiniz. Bizim burada
background haricinde bir layer olmadığı için bunları göremiyoruz. Birazdan zaten bunları da deneyimleyeceğiz. Arkadaşlar bu sorgu ekranının 3. ve son seçeneği de şu. Yaptığınız bu seçimi diyor yeni oluşturulacak bir curve'e, color balance'a yani adjustment layer'lardan herhangi birine atamak ister misin diyor. Siz buradan bu seçimi otomatik olarak yeni oluşturulan bir curve'e adjustment layer oluştur diyerek atayabilirsiniz. Ya da birden fazla adjustment layer'ın tikini işaretleyerek bu seçimi gruba maske atabilirsiniz ve grubun içerisinde de curves, color balance ve hue saturation adjustment layer'larının otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Yine bir sonraki örnekte bunu deneyimleyeceğiz. Yani işin esasında sadece seçim yapmakla işi bitirmiyor. Seçim yaptıktan sonraki aşamayı da hızlandırmak için burada otomatikleştirilmiş durumda. Birinci seçeneğimiz seçim yap diyerek karıncalanma görüntüsünü otomatik olarak oluşturmak ve o karıncalanma görüntüsüyle dilediğim şeyi yapmak. İkinci seçenek layer menüsünde daha önce oluşturduğum herhangi bir layer'ı açılır menüden seçerek o layer'a sıfırdan yeni maske oluşturmak ya da onun bir zaten mevcutta maskesi varsa ona ekleme ya da çıkarma yapmak. Üçüncü ve son seçenek ise yeni oluşturulacak adjustment layer ya da layer'lara maskeyi otomatik olarak atamak. Arkadaşlar maskeyi ters çevir butonu da seçimi tam tersine ya da ilk haline çevirmek ve arasında geçiş yapmak için kullanabileceğiniz bir buton. Ben buradaki seçimi panel üzerindeki ton değiştirme butonuyla kombine edeceğim için seçim yap butonunu kullanacağım. Diğerlerini kullanmamamın nedeni herhangi bir layer'a bu seçimi maske olarak atmayacağım için ya da herhangi bir yeni adjustment layer oluşturmayacağım için bunları tercih etmiyorum. Ve seçim yap butonuna bastım. O karıncalanma görüntüsünün geldiğini görüyoruz. Şimdi bu karıncalanma görüntüsü aktifken panel üzerindeki otomatik ton değiştirmeye tıklıyorum ve değiştirilmesini istediğim tonu temsil eden şu cyan rengini belirliyorum. Arkadaşlar yine dikkat edeceğimiz nokta tutup bunu gölgeli alanlardan değil, aşırı parlak alanlardan değil, gerçekten o cyan tonunu temsil eden orta tonlardan seçiyorum ve burada OK tuşuna bastım. Bu panelin görüntüsü hakkında bilgi almak için diğer videolara da bakabilirsiniz. Açılan pencerede giriş renginin cyan olduğunu, çıkış renginin de henüz bir değişiklik yapmadığımız için cyan olduğunu görebiliyorsunuz. Amacım buradaki cyan'ı beyaza çekmekti. Bunun için de bu renk tonu üzerindeki renk doygunluğunu almam lazım ki bu beyaza benzesin. O yüzden satürasyonunu arkadaşlar düşürüyorum. Bakın burada tutup 0 ya da 1 gibi bir değer yapmıyorum. Olabildiğince 3, 4, 5 gibi makul değerlerde durmaya çalışıyorum. Bakın giriş rengi ile çıkış renginin farklılaştığını görebiliyorsunuz. Cyan tonundan daha gri tonlarına kaydığını ya da beyaz tonlarına kaydığını gördüm ve uygula dedim. Arkadaşlar şu an herhangi bir gelinliğin üzerindeki renk sapmasını ya da renk efektinden kaynaklı bu tarz ton değişikliklerini istediğiniz gibi önce o rengi seçip sonra da otomatik ton değiştirmeden destek alarak basit bir şekilde çözebilirsiniz. Şöyle yaklaşıyorum. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Uzaklaşıyorum. Öncesi, sonrası. Arkadaşlar maskeyi ön izlemek için alt tuşuna basarak maskeye tıklayabilirsiniz. Alt tuşuna basıp maskeye tıkladığımda cyan tonlu olan alanların tamamının seçildiğini görüyorum. Yani tutup sadece kıyafeti algılamıyor. O renk skalasına sahip bu sahnedeki her yeri seçiyor. Ben bu maskeyi aynı zamanda manuel olarak da editleyebilirim. Panelden fırçayı seçtim arkadaşlar. Flow değerimi %100 yapıyorum ve rengi siyah yapıyorum. Siyah renk neydi? Bu işin devre dışı olması anlamına geliyordu. Yani burada yapılan değişikliklerden etkilenmeyecek alan anlamına geliyordu. O yüzden buradaki istemediğim alanları siyah fırça ile boyayarak etkilenmemesini manuel olarak da sağlayabilirim arkadaşlar. Yani size otomatik renk maskeleme harika bir başlangıç noktası veriyor. Siz bunu kaba bir manuel maskeleme ile mükemmel hale getirebilirsiniz. Şu an açıp kapattığımda kıyafet haricinde hiçbir yer etkilenmiyor.
Arkadaşlar gelin şimdi örneği biraz daha kompleks bir hale getirelim. Ben arka plandaki renkleri seçerek orayı color balance ile yeni bir renk tonuna kavuşturmak istiyorum. Fakat sorunum şu. Arka plandaki renklerle modelin cildi aşağı yukarı aynı renk. Ben bu seçimi nasıl yapacağım? Bunu beraber deneyimleyelim. Hemen eyedropper aracımı tıkladım ve ilgili yerlere arka planda seçmek istediğim noktalara noktalar koyuyorum. Ve otomatik renk maskelemeye bastım arkadaşlar. Arka planla ilgili bir seçim gerçekleştiriyor ve seçim gerçekleşti. Ben bunu bir seçim yap deyip ton değiştirme yapmayacağım. Bunu yeni bir adjustment layer'a atanmasını istiyorum. Color balance kullanacağım. O yüzden color balance'ı seçtim ve adjustment layer oluştur diyorum. Yeni bir color balance oluşturdu. Yani yeni bir adjustment layer oluşturdu ve seçimi ona maske olarak tanımladı. Bu kadar basit. Alt tuşuna basıp maskeyi görüntülediğimde burada bazı alanların seçim içerisinde olmadığını görüyorum. Ve ben bunları ekleme yapabilirim bu maskeye. Gelin hemen onu da deneyimleyelim. Tekrar Color Balance'a tıkladım ve fotoğraf görüntüsüne geri döndüm. Buradaki eyedropper aracına tıklıyorum ve şu alanları eklememiş. Tekrar bu alanlardan örnekler alıyorum arkadaşlar. Otomatik renk maskelemeye tekrar tıklıyorum. Ve o 10 tane renkten bir seçim daha gerçekleştirdi. Ben ne yapmak istiyordum? Bunu yeni bir maske olarak değil, sağ tarafta az önce açmış olduğum layer olan Color Balance'ı açılır menüden seçerek o Color Balance layer'ına ekleme yapmak istiyorum. O yüzden Color Balance'ı seçtim ve ekleme yap dedim. Şimdi tekrar alt tuşuna basıp Color Balance'ın maskesini görüntülediğimde bakın oradaki alanların tamamen seçim içerisine girdiğini görebiliyorsunuz. Bunu yapmak gerçekten Photoshop'ta çok zor. Yani bir tane maske oluşturabilirsiniz. Okey. Bu maskeleri iç içe geçiştirip bunları birleştirmek gerçekten komplike bir iş. O yüzden basit bir şekilde birden fazla otomatik renk maskeleme yapıp bunları seçemediğiniz alanları üst üste bindirerek tek bir maskede birleştirebiliyorsunuz. Bu gerçekten harika. Şimdi arkadaşlar arka planda değiştirilmesini istediğimiz alanın renklerini seçtik. Fakat sorun bu renklerin aynı zamanda modelin üzerinde de olmasından kaynaklanıyor. Modelle arka planı nasıl ayıracağız? Gelin bunu da tek tıkla nasıl yapıldığını görelim. Color Balance ikonuna tıkladım ve fotoğraf görüntüsüne geri döndüm. Şimdi seçim yapma menüsü altında modeli seçmek, arka planı seçmek, modeli seçip grup yapmak ve arka planı seçip grup yapmak diye 4 farklı buton var. Yani siz bu sahnedeki modeli %90 doğrulukla otomatik olarak seçim yapabiliyorsunuz. Örneğin tıkladım. Şu an model seçildi. Ya da arka plana tıklıyorum. Arka plan bakın dıştan dışa otomatik olarak seçildi. Seçimi iptal etmek için buradaki çarpı ikonuna tıklayabilirsiniz. Fakat benim istediğim şey arka planı seçerek bir grup oluşturmak. Bunun için tek yapmanız gereken şey buradaki klasör ikonlarından da anlayabileceğiniz gibi arka planı seç, grup yap butonuna bir kere basıyorum. Bakın bunu tıkladığımda arka planı seçiyor ve bir klasör oluşturuyor ya da grup oluşturuyor. Bu grubun maskesini görüntülediğimde modelin siyahla tanımlandığını görebiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bu klasör içerisinde ne değişiklik yapılırsa yapılsın model bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek. Arkadaşlar tekrar gruba tıkladım ve fotoğraf görüntüsüne geri döndüm. Bakın bunun rengi turuncu olarak belirtilmiş. Şu an böyle açık şeklinde gözüküyor. Bu color balance bu grubun içinde mi değil mi belli değil. O yüzden ben bunu turuncu olarak işaretledim. Bunu sürükleyip içine bıraktığımda bunun tam anlamıyla bu grubun içerisinde olduğunu iki rengin aynı olmasından dolayı anlayabiliyorum. Klasörün dışına çıkartırsam evet bu klasörün dışında olduğunu da rengin normale dönmesinden anlayabiliyorum. Color Balance aldım ve arka plan grubun içerisine attım. Az önce burada model de etkileniyordu ama bir üst katmanda artık arka plan grup klasörünün maskesinde model tamamen devre dışı olduğu için hiçbir şekilde Color Balance'da yapacağım değişikliklerden artık model etkilenmeyecek. Arkadaşlar manuel olarak yapması neredeyse imkansız olan bu seçim kurgusunu buradaki butonları kombine ederek çok kolay bir şekilde yaptık. Gerçekten bu kurgulara alıştığınızda daha önce hiç yapamadığınız renk efektlerini çok basit bir şekilde istediğiniz alana
etki edecek şekilde yapabileceksiniz. Ve hayranlık uyandıran fotoğrafları zaman harcamadan elde edebileceksiniz. Ben artık bir seçim yaptım. Model etkilenmiyor. Arka plandaki gökyüzü etkilenmiyor. Arka plandaki şu seçtiğim alan etkileniyor. Color Balance'a tıkladım ve buradan istediğim gibi renk tonu vereceğim ve model etkileniyor, gökyüzü etkileniyor gibi bir korkum olmayacak. Ben bu fotoğrafın parlak alanlarına biraz sarı ekliyorum. Biraz da yeşil ekledim. Orta tonlarına girdim. Orta tonlarına biraz daha sıcaklık ekliyorum. Belki biraz da kırmızı ekleyebilirim. Gayet güzel oldu. Gölgeli alanlarına bir tık magenta verebilirim. Biraz da sarı verebilirim. Fotoğrafa yaklaştığımda, klasörü açıp kapattığımda model ve gökyüzü etkilenmeden sadece istediğim şu sarı alanların çok doğru bir şekilde etkilendiğini ve tadının çok güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın saçlardı, işte arka planda gökyüzüydü, şuydu buydu yok. Sadece neresini istiyorsam orasını seçiyorum ve gerekirse seçim yapmamı bir kurguya dönüştürüp buradaki araçlarla kombine ederek tam istediğim yere tam istediğim renk efektini yapabiliyorum arkadaşlar. Bu gerçekten bizim tüm iş akışımızı yeniden tanımlayacak ve Photoshop'u bu kurguları yapabildiğinizde yeniden aşık olmanızı sağlayacak çok çok önemli bir etken. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Arkadaşlar gelin bir iki örnek daha yapalım ve bu işin aslında kompleks değil, ne kadar basit olduğunu deneyimleyelim ve asıl şovlarımızı bir sonraki videoya saklayalım. Ben bu fotoğrafa geçtim. Arka planın rengini seçerek ben buraya efekt uygulamak istiyorum. Hemen otomatik renk maskelemesindeki eyedropper aracımı seçtim. Buradaki gölgeli alana tıklıyorum. Biraz daha parlak alana tıklıyorum. Ve orta tonlar mesela şuralar, oraya da tıkladım. 3 tane tıklamam yeterli. Otomatik renk maskelemeye tıkladığımda bakın arka planın rengini otomatik olarak seçti. Şimdi 3. kurgumuz olan Color Balance yerine birden fazla Adjustment Layer seçerek bir gruba maske atmasını sağlayacağım. Ben Color Balance'la renk değiştireceğim. Curse'de de arka plana biraz kontrast vermek istiyorum. O yüzden 2 tane tiki işaretledim ve Adjustment Layer oluştura tıkladım. Bakın Curse ve Color Balance klasörün içerisinde geldi ve seçim olan görüntü klasöre maske olarak atandı. Burada gözlerle arka plan aynı renk olduğu için onu da devre dışı bırakmak adına fırçamı seçtim. %100 flow yaptım ve buradan siyah olduğundan emin oluyorum. Burayı boyayarak orayı da devre dışı bıraktım arkadaşlar. Şuradaki kıyafeti de devre dışı bırakıyorum. Gayet temiz bir seçim oldu. Okey. Şimdi klasöre tıkladım ve fotoğraf görüntüsüne geri döndüm. Color Balance'a tıklıyorum ve Shadows'a geldim. Arka planın biraz daha mavi olmasını istiyorum. Color Balance'ın Shadows'una tıkladım ve buraya biraz mavilik ekliyorum. Bakın model, şu bu hiçbir şey etkilenmiyor arkadaşlar. Tek tıkla arka planı seçtim kusursuz bir şekilde ve bunu istediğim gibi oynayabiliyorum. Şöyle yaptım. Curse'e de geldim. Biraz parlaklık verdim. Biraz da gölgeli alanlara gölge verdim ve biraz daha kontrast hale getirdim. Bakın öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Ben bunu anlatırken eksik bir yer kalmaması için biraz uzun anlattım, detaylı anlattım ama kullanımı bu kadar. 3 saniye, 5 saniye içerisinde istediğiniz renk skalasını seçin, uygun adjustment layer'ı ya da kombine edeceğiniz butonu seçin ve işleminizi gerçekleştirin. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Mükemmel. Arkadaşlar gelin bu fotoğrafta da renk maskesinin feather değeriyle oynayarak renk maskesindeki kırılganlıkları yumuşatmayı görelim. Hemen bir renk maskesi oluşturmak istiyorum. Bu fotoğrafta renk efektinden dolayı karların gölgeli alanlarında mavilikler var. Ben bunun bu kadar yoğun olmasını istemiyorum. En azından makul ölçüde olmasını istiyorum. O yüzden eyedropper aracına tıklıyorum ve gölgeli alanlardan bir seçim gerçekleştiriyorum. 5 tane nokta koydum. Otomatik olarak panelin bunu maskelemesini istiyorum tüm fotoğrafta ve tertemiz bir şekilde maskeledi. Ben bu görüntüyü otomatik ton değiştirme butonuyla kombine edeceğim için birinci seçenek olan seçim yap dedim. Karıncalanma görüntüsü aktifken arkadaşlar otomatik ton değiştirmeye tıkladığımda sadece karıncalanma görüntüsündeki alan bundan etkileniyor. Değiştirilmesini istediğim rengi belirliyorum. Örneğin şurası. OK dedim ve
renk doygunluğunu görüyorsunuz. Çok yüksek. Bir karda bu kadar renk doygunluğu olmaz. O yüzden bunun satürasyonunu düşürüyorum. Çok oldu. Şöyle 12-13 gibi bir değerde bırakıyorum. Ön izleme yaptığımda arkadaşlar before after'ında gayet güzel. Uygula dediğimde arkadaşlar bu tüm fotoğraftaki o alanların renk doygunluğunu azalttı ve daha da beyaza benzemesini sağladı. Şuraya dikkat edin özellikle. Öncesi şuradaki yoğun sayan görüntüsünü görüyorsunuz. Sonrası. Öncesi, sonrası. Hatta bunu tüm fotoğrafa uyguladığı için şuralarda yani aklınıza gelebilecek her yerdeki sayan görüntüsünü seçtik ve onun doygunluğunu düşürdük. Bunu manuel olarak elle yapmak vesaire yapmak tabii ki şöyle bir fotoğrafta imkansız. Alt tuşuna basıp maskeyi görüntülediğimde maskenin çok keskin olduğunu görüyorum bu fotoğraf için. Bakın kırık kırık gözüküyor. Çünkü renk geçişi çok sert değildi. O yüzden maske de geçişli bir şekilde gözüküyor. Kırıklıklar tabii ki hoş değil. Bunu gidermek için arkadaşlar maskeye tıkladım ve maskenin ayarları bölümünden feather değerini artıracağım. Feather değeri aslında maskeye bir Gaussian blur verme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Böylece maskedeki tüm kırıklıklar kalktı, kabaca ilgili yerlere müdahale eder hale geldi. Az önce bakın feather değeri 0 iken tak keskin bir geçiş var. Ben maskenin feather değerini yani maskenin yumuşatma değerini artırıyorum ve maskedeki siyahla beyaz arasındaki geçiş yumuşadı. Bu tabii ki buraya da etki ediyor ve renk efektinin çok daha soft gözükmesini sağlıyor. Ben keskin bir şekilde almak yerine sanki ilgili yerlere yumuşak bir fırçayla dokunmuşum hissi veriyor. Yine bu harika bilgi sayesinde oluşturduğumuz renk maskelerini mükemmelleştirmeyi gördük. Renk maskesiyle ilgili arkadaşlar yine inanılmaz videolar çekeceğiz. Otomatik ton değiştirme, otomatik gradient make, otomatik renk maskeleme, bunlar devamı gelecek olan videolar ve yapacağımız kombinasyonlarla daha önce Photoshop'u hiç kullanmadığınız gibi kullanmaya başlayacaksınız. Hem hızlı hem de profesyonel.